Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Divapatik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5 şiş görünümlü dikişsiz dikiş patik yapacağız. Ben patiğimde piyasada rahatlıkla bulabileceğiniz normal patiklik iplerden kullandım. Şişlerim 3 numara. Hemen modelimi de göstereyim sizlere. İşte hanımlar, modelimiz bu şekilde. Çok kolay, çok şık, 5 şiş görünümlü harika bir model oldu. Patiğimizin hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Bu şekilde. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37-38 numara ayaklar için uyumlu oldu. Hemen patiğimize başlayalım. Burun kısmından başlayacağız hanımlar patiğimize. İpimin ucunda şöyle bir miktar ip bırakıyorum. 12 ilmek atacağım. Şu birinci ilmeğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. 12 ilmeğimizi attım. Geri dönüyorum. Geri döndüğümüzde arka yüzdeyiz. Bu ucunda böyle bir ipimiz kaldı. Bu ip bekleyebilir. Taban yaparken kullanacağız yine. Şimdi geri döndük. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimi ters örüyorum. Patiğimizde ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız burun kısmında. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim hanımlar. Bu aşamada artırmalarımıza başlayacağız. Artırmaları ilk 2 ilmeği ördükten sonra yapacağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar örüp öyle artıracağız. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi ördüm. İpimi parmağıma dolayıp hemen ilk artırmamı yaptım. Şimdi son 2 ilmeğim kalana kadar ön yüzde ilmeklerimi düz örüyorum. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yaptım. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 14 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde artırma yok. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Artırma işlemini patiğimizin sadece ön yüzünde yapıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar ön yüzdeyiz hanımlar. Artırmalara devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örüyorum. Hemen ardından artırmamı yapıyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Şimdi de 16 ilmeğimiz oldu. Her artırmada ilmek sayılarımız ikişer ikişer artıyor. Şimdi arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimizi ters olarak örüyorum. Tekrar geri döndük. Ön yüzdeyiz. Artırmalara devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İkinci ilmeği örüyorum. Artırmamı yaptım. Son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar. Bakın son 2 ilmek kaldı. Hemen buraya da artırmamı yapıyorum. Kalan 2 ilmeğimi düz örüyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine ilk 2 ilmeği öreceğiz. Artıracağız. Bir de son 2 ilmek kalana kadar öreceğiz. Artırmamızı yapacağız. Ben bu patiğimde hanımlar şişimde 26 ilmeğim olana kadar artırmamı yaptım. Modelimi kurdum. Bu defa ipim biraz kalın çıktığı için 26 ilmek olarak artırdım. İpiniz ince ise 28 ilmek olana kadar da artırmalarınızı yapabilirsiniz. Şimdi hep birlikte patiğimizin burun kısmını örelim gelelim. Ardından birlikte modelimizi kuralım. Evet hanımlar, ben şişimde 26 ilmeğim olana kadar artırmalarımı yaptım. Arka yüzde de ilmeklerimi ters ördüm. Şimdi ön yüzdeyiz. Modelimiz hanımlar kaydırmalı bir model. 2 sıradan oluşuyor. Ön yüzde modelin ilk sırasındayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. İlk sırada hanımlar ilmeklerimizin tamamını ön yüzde ters olarak örüyoruz. Sırasıyla ilmeklerimi ön yüzde ters öreceğim. Model boyunca ön yüzde ilmekler ters örülecek. Arka yüzde modeli şekillendireceğiz.
Yani model arka yüzde kuruluyor. Bakın şöyle ön yüze bir sıra ters örgü görüntüsü oluştu. Son kenar ilmeğimi ön yüzde düz örüyorum hanımlar. Geri döndüm, arka yüzdeyim. Şimdi arka yüzde model kurulumunu yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Hanımlar 28 ilmek yapanlar kenar ilmeğini ördükten sonra yanına şöyle bir ilmek düz örerek başlayacaklar. Ben bir ilmek düz örmeyeceğim. Kenar ilmeğinden sonra hemen modelimi kuracağım. Önde bir tane ilmeğim var. Bu ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkaracağım. Bakın ilmeğimi örüyorum. Düz olarak örüyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Aynı ilmeğimi bir kere daha ördüm. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Önde 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeğimin üçünü ipi kendime doğru aldım. Tersten kesiyorum. İlk başta bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttık. Ardından sıradaki 3 ilmeği tersten kestik. Yeniden önde bir ilmeğim var. Bu bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ardından sıradaki 3 ilmeğimi üçünü birlikte tersten kesiyorum. Şöyle. Tersten kesimimi yaptım. Yine öndeki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi tersten kesiyorum. Öndeki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve öndeki 3 ilmeğimi tersten kesiyorum. Sıradaki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve yanında 3 ilmeğim var. Üçünü tersten kesiyorum. Yine öndeki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkartıyorum. Ve sıradaki 3 ilmeğimi tersten kesiyorum. Son kenar ilmeğimi ters örüyorum. 28 ilmek yapanların burada 2 ilmekleri kalıyor. Son 2 ilmeği ters örebilirler. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyiz. Bakın ilk modelimizi yaptık. Modelimizde ön yüzdeyiz. Yine ilk sıradayız. Kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Ön yüzde hanımlar ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Model bitene kadar bu böyle oluyor. Sadece arka yüzde model kurulumu yapıyoruz. Ön yüzde ilmeklerimizi sadece ters örgü olarak örüyoruz. Son bir ilmeğim ön yüzde olduğum için son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzde yine model kurulumunu yapacağız. Öncelikle hanımlar kenar ilmeğini örmeden alıyorum. 28 ilmek yapanlar buraya bir ilmek daha düz örerek başlıyorlardı. Benim 28 ilmeğim olmadığı için yapacağım işlem şu. Bir önceki sırada modeli kurarken bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bakın şurada. Şimdi o 3 ilmeği kaydırmalı bir model demiştim. Şimdi bu 3 ilmeğin üçünü tersten keserek örüyorum. Önündeki tekli ilmeğim var. Bakın kesim yaptığım tekli ilmek. Bu ilmeğin içinden de 3 ilmek çıkarıyorum. Bakın bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Aynı yerden bir ilmek daha çıkartıyorum. Ardından yine sırada üçlü ilmeğim var. Bu üçlü ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yeniden bakın burada bir tekli ilmek var görünen. Yerleri belli. Bu ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve hemen yandaki üçlü ilmeğimi şöyle aldım. Üçünü tersten keserek örüyorum. Yine öndeki bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ardından sıradaki 3 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Yine öndeki bir ilmeğimin içinden şöyle 3 ilmek çıkarıyorum. Ve sıradaki 3 ilmeğimi, bakın bu 3 ilmekte bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık önceki modelde o. Onu bu defa şöyle tersten üçünü keserek örüyoruz. Yine öndeki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Ve sıradaki 3 ilmeğimi şöyle şişime alıyorum. Üçünü tersten keserek örüyorum. Ve sıradaki bir ilmeğimin de içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Son bir kenar ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için bunu ters örüyorum.
Şimdi geri döndük hanımlar. Bakın ikinci modelimizde yaptık. Ördükçe zaten model kendini gösterecek. Şimdi üçüncü modeldeyiz. Tekrar ön yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Diğer ilmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüzde model kurulumu yok. İlmeklerin hepsi ters olarak örülüyor. Patimizin ön yüzünde. Son bir ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için bu sonuncu ilmeğimi de düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine model kurulumunu yapacağız. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın bir önceki sırada burada bir üçlü ilmeği keserek örmüşüz. Şimdi bu ilk ilmeğin içinden bakın tekli görünen ilmeğim var burada. Şöyle bir tekli bir üçlü görünen ilmekler var. Öndeki bir ilmeğin içinden şimdi 3 ilmek çıkaracağım. Bir önceki modelde bakın bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkartmıştık. Bu sırada bu 3 ilmeği tersten kesiyorum. Bakın burada tekli ilmeğim var. Bu ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarıyorum. Öndeki üçlü ilmeği tersten kesiyorum. Yine bakın burada bir tekli ilmeğim var. Bu ilmeğin içinden yine 3 ilmek çıkarıyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Tekrar burada bir ilmeğim var. Bu bir ilmeğimin içinden yine 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki üçlü ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Yine burada bakın bir ilmeğim var. Bu bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkarttım. Sıradaki üçlü ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Yine buradaki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkarttım. Ve buradaki üçlü ilmeğimi de tersten keserek örüyorum. Son kenar ilmeğimi de arka yüzde olduğum için ters olarak ördüm. Ön yüzdeyiz hanımlar. Bakın 3 modeli birlikte tamamladık. Bir model daha yapmak istiyorum birlikte. Şimdi bir model daha yapalım. Dördüncüyü de birlikte örelim. İyice anlaşılsın. Yine kenar ilmeğini örmeden alıyoruz. Ön yüzde yine ilmeklerimizin tamamını ters olarak örüyoruz. Son bir ilmeğim kaldı hanımlar. Onu düz olarak ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. Arka yüzde yine model kurulumunu yapacağız. Öncelikle yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Şöyle modele baktığımızda bir önceki sırada bakın yeri belli. Bir ilmeğin içinden 3 ilmek çıkmış. Bunu bu defa 3'ünü keserek örüyoruz. Sıradaki bakın şurada tekli görünen ilmek var. Bunun içinden de 3 ilmek çıkarıyoruz. Sıradaki üçlü ilmeği tersten keserek örüyoruz. Ve hemen yanındaki bir ilmeği de içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyoruz. Üçlü ilmeği kesiyoruz yine tersten. Ve sıradaki bir ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum. Bu şekilde hanımlar modelimizi kuruyoruz. Şimdi yine bu ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde örüyorum. Ve öndeki üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Bakın yine burada tekli ilmeğim var. Bu ilmeğimin içinden 3 ilmek çıkacak şekilde ördüm. Sıradaki üçlü ilmeğimi tersten kesiyorum. Burada bir ilmeğim var. Bu ilmeğin içinden de yine 3 ilmek çıkarttım ve son kenar ilmeğimi ters olarak ördüm. Hanımlar 4 modelimizi birlikte tamamladık. Bakın 1, 2, 3, 4 model oldu. Şöyle de sayabiliriz. 1, 2, 3, 4. Kabartmalı bir model. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz üzere yapılışı da kolay. Modelimiz bundan ibaret hanımlar. Ben bu patiğimin ön bölümüne bu modelden toplamda 14 tane yaptım. Sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 model benim ölçüme göre tam oldu. Sizler bu aşamada ayağınıza ölçerek yapabilirsiniz. Şöyle ki patiğinizi şöyle ayağınıza tutun.
Artık bilek bölümüne kadar, uzunluğunu ne kadar yapmak istiyorsanız o kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin ön bölümünü bu şekilde örelim gelelim hanımlar. Ardından birlikte bilek ayrımını yapacağız. Evet hanımlar, ben toplamda burada 14 tane modelim olana kadar patiğimin ön bölümünü ördüm geldim. Şimdi bilek ayrımı yapacağız ama öncesinde bir ön hazırlık olsun diye ilmeklerimizin tamamını ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde örüyoruz. Şu anda ön yüzdeyim. Gördüğünüz üzere ilmeklerimizi düz olarak örüyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de düz ördüm hanımlar. Şimdi de arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi sırasıyla ters olarak örüyorum. Ön yüze geçtiğimizde bilek ayrımını yapacağız. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Ön yüzdeyiz hanımlar. 26 ilmeğimiz vardı. Bu 26'yı 2'ye böleceğim. Bakın şu kenarlarımızı yapacağız şöyle. Önce sağ, sonra sol kenarı yapacağız. 28 ilmek yapanlar da 14 ilmeklerini ayıracaklar. Şimdi ilk 13 ilmeğimi öreceğim. 13 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştiriyorum hanımlar. 13. ilmeğimi bu şekilde ördüm. 14'er ilmek ayıranlar da 14. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği yer değiştirip örecekler. Bakın bu sol tarafta da 2, 4, 6, 8, 10, 13 ilmek kaldı. Önce bu sağ kenarı yapacağız. Patiğimizin şu kenarlarına ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örünce haroşa oluyor. Hem ön hem arka yüzde ters örgü örünce yine haroşa oluyor. Ben örgümüzün her iki tarafında da düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Hanımlar, dediğim gibi önce sağ tarafı yapacağız. Sol taraf bekleyecek. Yedek işiniz varsa ilmekleriniz benimki gibi şişte bekleyebilir. Yedek işiniz yoksa da bu ilmeklerin içinden tığ yardımı ile bir ip geçirebilirsiniz. Böylece ilmeklerin kaçmasını önlemiş olursunuz. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Bilek kenarındaki ilk 7 ilmeğim haroşa olacak. Ben sonuncu ilmeklerimi ördüğüm için ilk ilmeği örmeden alıyorum. Kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmeğim haroşa düz örüyorum. 6, 7 ilmek oldu. Kenarda kalan 6 ilmeğimi ters öreceğim. 14'er ilmek yapanların da kenarda 7 ilmekleri kalacak hanımlar. Benim 13 olduğu için kenarda 6 ilmeğim kaldı. Şöyle baktığımızda bu kenarda bir diş haroşamız oluştu bile. Yeniden ön yüzdeyim. Kenardaki 6 ilmeğimi düz örüyorum. Haroşayı olan 7 ilmeğimi de yine düz örüyorum. Haroşayı çünkü her iki tarafta da düz örüyorum ben. Sonuncu ilmeğimi de yine ördüm. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Yine arka yüzde kenar ilmeğimle birlikte toplam 7 ilmek düz örüyorum. 5, 6, 7. Ve kenarda kalan 6 ilmeğimi arka yüzde ters örüyorum hanımlar. Bu şekilde. Şöyle baktığımızda burada 2 diş haroşamız oluştu bile. Hanımlar, ben bu patiğimizin şu kenarına 14 diş 14 sıra haroşa ördüm. Benim ölçülerime göre tam oldu. Sizler bu aşamada patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Şöyle ki bakın. Patiğinizi şöyle getirin. Ayak burundan itibaren şöyle, ayak parmaklarından itibaren böyle tutacaksınız. Patiğinizin şu kenarını topuğunuzun şu kenarına gelene kadar örmeniz gerekiyor. Bu şekilde ölçü alarak yaparsanız patiğiniz ayağınıza tam olur. Ben 14 diş haroşa yaptım, tam oldum. Şimdi hep birlikte patiğimizin sağ kenarını ölçülerimize göre örelim gelelim, ardından birlikte sol kenara geçeceğiz. Evet hanımlar, patiğimin sağ kenarını ördüm. 14 diş haroşam var. İpimi sağ kenarda bıraktım.
Şimdi buradaki ilmeklerim kaçmasın diye ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile bir ip geçireceğim. Yedek şişiniz varsa burada şiş de bekleyebilir. Ama ben şiş bekletmeyeceğim burada hanımlar. Tabanımızı örerken rahat edebileyim diye. Böyle tığ yardımı ile ilmeklerimin içinden bir ip geçiriyorum. Sonrasında hanımlar topuk bölümüne geldiğimizde bu ilmekleri tekrar şişimize alacağız. Topuk yapımında yine kullanacağız. Şöyle hemen bu ipimin ucunu kenarda küçük bir miktar bırakıp kesiyorum. Şimdi sol kenarı yapacağız. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılıyor. Bilek ayrımı yaptığımız yerden şuradan başlıyoruz. Burada da hanımlar bilek kenarındaki ilk 7 ilmeğimiz haroşa. Haroşalarımı düz örüyorum. Şöyle ilk 2 ilmeğimi ördükten sonra ipimin ucunu kendine bağlayacağım ki patiğimiz sökülmesin diye. İlk 7 haroşa ilmeğimi örüyorum öncelikle. Şu 5. ilmeğim 6, 7. Kalan ilmekleri de ön yüzdeyim. Düz olarak örüyorum. Geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde kenardaki ilk 7 ilmeğimi ters öreceğim. İlk 6 ilmeğimi ters öreceğim. Şişimdeki son 7 haroşa ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sağ kenar nasıl yapıldıysa sol kenarda aynı şekilde yapılıyor. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şöyle geri döndüğümüzde hanımlar bakın burada da bir diş haroşamız oluştu. Ben sağ kenara 14 diş haroşa örmüştüm. Sol kenarda aynı sayılarda yapacağım. Sağ ve sol kenarının eşit olması gerekiyor. Şimdi hep birlikte patiğimizin sol kenarını sağ kenarı ile eşit olacak sayılarda örelim gelelim. Evet hanımlar, patiğimin sol kenarında ördüm geldim. 14 diş haroşam var burada. Bu defa ipimi yine haroşal tarafta değil de sol tarafta bıraktım. Yine diğer tarafta olduğu gibi burada da ilmeklerimin içinden tığ yardımı ile bir ip geçireceğim. Şöyle. Yine bu ilmekler patiğimizin topuk bölümüne gelince kullanılacak. Şöyle. Kenardaki ipimi kesiyorum hanımlar artık. Patiğimizin üst bölümlerini bitirdik. Şimdi burundan başlayarak şuradan patiğimizin tabanını öreceğiz. Bu burun kısmında kalan ipimiz vardı. Başlarken de demiştim patiğimizin tabanını yaparken kullanacağız diye. Şimdi kullanma zamanı geldi. İpimi buna bağladım. Patiğimizi 12 ilmek olarak başlamıştık hanımlar. Şimdi 12 ilmek başladığım yerden 12 ilmek çıkaracağım. Bakın ilk ilmeğimi hemen şu kenarda ipin geldiği yer. İlk ilmeğimi buradan şöyle çıkartıyorum. Hatta tığımdan yardım alacağım buradan ilmek çıkartırken. Şöyle sırasıyla hanımlar buradan 12 ilmek çıkarıyoruz. Şu ikinci ilmeğim. Şu üçüncü ilmeğim. Dördüncü. Beşinci ilmeğim. Altıncı. 7. 8. 9. 10. 11 ve en son şu kenara da gelerek bir ilmek çıkartıyorum. 12. 12 ilmek başladığımız yerden ön yüzde 12 ilmek çıkarttık. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Patiğimizin taban bölümünde artık ön yüzde düz, arka yüzde ters örgü uygulaması yapacağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum, ön yüzdeyim. Artık bu aşamada patiğimizin tabanı hem bu üst bölüme eklenecek hem de ilmek sayılarımız artacak. Bunu da şöyle yapacağız. Bakın patiğimizin şu kenarında V şeklinde kenar ilmek yerleri var. İlk kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Buradan bir ilmek çıkarttım. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde önce sağ kenardan sonra da sol kenardan yapıyoruz. Kenardan ilmek çıkarttım. Şişimde de 12 ilmeğim vardı. 12 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek de sağ kenardan çıkarttım. 13 ilmeğimiz oldu. Sonuncu ilmeğimi örüyorum. Şimdi de bu sol kenardan bakın ilk kenar ilmek yerine şöyle ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarttım. 14 ilmeğimiz oldu hanımlar. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde ilmek çıkartma işlemi yok. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan sonra da sol kenardan ilmek çıkartıyoruz.
Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Sıradaki kenar ilmek yerim. Bakın hemen şurası. Aynı yere 2 kere girmeyeceğiz ya da kenar ilmek yerinin birini atlayıp diğerine geçmeyeceğiz. Bir diğer kenar ilmek yerine giriyorum. Buradan şöyle bir adet ilmek çıkarttım. Şişimdeki 14 ilmeğimi örüyorum. Bir ilmek de sağdan çıkarttık. 15 olmuştu en son. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bir ilmek de bu sol kenardan çıkartıyorum. 16. 16 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzdeyim hanımlar. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yine ön yüzdeyim. Bir diğer kenar ilmek yerine yani şuraya ilmeğin iki kanadına birden girdim. İlmek çıkarttım. Şimdi de 17 ilmeğimiz oldu. Diğer ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi bir ilmek de sol kenardan çıkartıyorum. Böylece 18 ilmeğimiz oldu hanımlar. Bakın aynen 5 iş patik burnu gibi oldu patiğimizin burnu. Hanımlar biz bu ilmek çıkartma işlemine şişimizde 26 ilmek olana kadar devam edeceğiz. Çünkü ben üst bölümü 26 ilmek olarak yapmıştım. Sizler eğer 28 ilmek olarak yaptıysanız burada 28 ilmek olarak yanlardan ilmek çıkartarak patiğinizin burnunu yapacaksınız. Şimdi hep birlikte patiğimizin burun kısmını dediğim gibi ben 26 ilmek olana kadar yapacağım. Patiğimizin burnunu yapalım gelelim. Ardından taban bölümünü örmeyi yani bu bölümü sizlere anlatacağım. Evet hanımlar, ben 26 ilmeğim olana kadar patiğimin burnunu ördüm geldim. Artık 26 ilmek olarak patiğimizin tabanı örülecek. 25. ilmeği sağdan, 26. ve sonuncu ilmeği de soldan çıkarttım. Şimdi geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyiz. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İlmeklerimi arka yüzde ters olarak örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Bakın son 2 ilmeğim kaldı hanımlar. Burada arka yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi tersten keserek örüyorum. Ardından geri döndüm. Şişimizde kesim yaptığımız için 25 ilmek kaldı. Bir diğer sonraki kenar ilmek yerine girerek bir ilmek çıkartıyorum. Böylece tekrar 26 ilmeğimiz oldu. Şimdi ön yüzdeyiz. İlmeklerimi ön yüzdeyim düz örüyorum. Bu defa da son 2 ilmeğim kalana kadar öreceğim hanımlar yine. Patiğimizin tabanını 26 ilmek olarak bu şekilde yapıyoruz. 28 ilmek yapanlar da aynı şekilde yapacaklar. Son 2 ilmek kalana kadar örüp son 2 ilmeği kesecekler ve sıradaki kenar ilmek yerinden ilmek çıkaracaklar. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Ön yüzde olduğum için son 2 ilmeğimi düzden kesiyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum. 26 ilmek oldu. Tekrar geri döndüm hanımlar. Arka yüzdeyim. Yine kenar ilmeğini örmeden aldım. Arka yüzde olduğum için ilmeklerimi ters öreceğim. Hanımlar eğer ki arka yüzdeysek son 2 ilmeğimizi tersten kesim yapacağız. Ön yüzdeysek de son 2 ilmeğimizi düzden kesim yapacağız. Ve sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkaracağız. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Arka yüzde olduğum için ikisini tersten kesiyorum. Geri döndüm ön yüzde sıradaki kenar ilmek yerin bakın şurası. Buraya girerek buradan bir ilmek çıkartıyorum. Hemen şurası. Tekrar 26 ilmek oldu. Şimdi yeniden ön yüzdeyim. Yine ilmeklerimi düz örüyorum. Son 2 ilmeğim kalana kadar düz öreceğim. Burası düz örgü olduğu için hızlıca örüyorum düz yerleri. Bu şekilde. Bakın son 2 ilmeğim kaldı. Son 2 ilmeğimi düzden kesim yapıyorum ve sıradaki kenar ilmek yerim şurası. Buraya girerek bir ilmek çıkartıyorum hanımlar. Patiğimizin tabanı böyle örülüyor. Biz bu işleme bakın şuraya ve şuraya gelene kadar yani son kenar ilmek yerlerine gelene kadar devam edeceğiz. Tabanımızı bu şekilde öreceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin tabanını örelim gelelim ardından topuğumuza başlayacağız.
Evet hanımlar, son kenar ilmek yerlerine gelene kadar patiğimin tabanını ördüm, geldim. İlk ilmeğimi sağdan, ikinci yani en son ilmeğimi de bu sol kenardan çıkarttım. Şimdi bu aşamada şu yeşil ipimi açıyorum. Buradaki ilmeklerimi şişime takacağım. Artık bu ilmekleri öreceğiz. Şöyle ilmeklerimi şişime aktarıyorum. İpimi çekiyorum. Ben ipimin ucunu burada şöyle kendine düğümleyeceğim. Diğer ilmeklerimi hanımlar normal örüyorum. İpimin ucunda gizleyerek getirdim. Kenarda 7 haroşam vardı. 7 haroşamı yine haroşa olarak öreceğim. Şimdi geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Bu aşamada kenardaki 7 haroşamı yine düz örüyorum. Arka yüzdeyim. Diğer ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Hanımlar, patiğimizin tabanında 26 ilmek vardı. Sağ ve sol kenarda da 13'er ilmeğimiz vardı. Diğer taraftaki ilmekleri de birazdan şişimize alacağız. Hepsi tek şişte toplanacak ve toplam ilmek sayımız 52 olacak. Siz 28 ilmek olarak yaptıysanız patiğinizin sağ ve sol kenarda 14'er ilmek, tabanda da 28 ilmek, toplam ilmek sayınız 56 olacak. Fark bu. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Hemen buradaki ilmeklerimi de şöyle alıyorum. Sırasıyla şişime takıyorum. Çektim ipimi. Yine şu ipin ucunu arkaya doğru düğümleyeceğim. Buradaki ilmekleri de öreceğim hanımlar. Bütün ilmekleri tek şişte toplayacağız böylece. Buradaki ilmeklerimi de ters örmeye devam ediyorum. Son 7 haroşa ilmeğimi yine burada da düz olarak örüyorum. Şimdi geri dönüyoruz hanımlar. İlmeklerin hepsi tek şişte. Şu anda 52 ilmeğim var. 28 ilmek yapanların 56 ilmekleri oluyor burada. Şimdi topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye sol tarafa ben 22 ilmek ayıracağım. Sizler 28 ilmek olarak yaptıysanız modeli sol tarafa 24 ilmek ayırmanız gerekiyor. Sayıyorum. 4, 8, 12, 16, 20, 22 ilmek ayırdım. Hemen yeri belli olsun diye hanımlar, şöyle ayracım vardı şurada. Ama ip takacaktım ama ayracımın olduğunu unutmuşum. Şöyle buraya ayracımı takacağım, yeri belli olsun diye. 22 ilmek ayırdım. Diğer ilmekler sağ tarafta bekliyor. Şimdi topuğumuzu kesmeye başlayacağız. Yine ilmeklerimi, haroşalarımı haroşa olarak örüyorum. 7 haroşamı örüyorum. Şimdi ön yüzdeyim hanımlar. İlmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8. ilmeğim 9, 10, 11, 12, 13, 14. Şu ipimin ucunda gizleyerek götüreyim. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve şişimden 2 ilmek daha böyle keserek örüyorum. 22. Bu şekilde. İlk 21 ilmek ördüm. 22. ilmekte hanımlar kesimimi yaptım. Sol tarafa 24 ilmek ayıranlar da 23 ilmek örecekler. 24. ilmekte kesimlerini yapacaklar. Kesimi yaptık. Şu ayırdığımız yerde hanımlar bakın, şu arada kalan ilmeklere bakıyoruz. 7 ilmek kaldı. Bu 7 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Devamında gelen diğer ilmeklerimi arka yüzdeyim. Ters örüyorum. Sadece son 7 haroşa ilmeğimi düz öreceğim. Bakın son 7 ilmeğim, haroşalarım düz olarak örüyorum haroşalarımı. Geri döndüm hanımlar, ön yüzdeyim. Bu aşamada
Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. İlk 21 ilmeğimi öreceğim. 22. de kesimimi yapacağım. Sol tarafa 24 ilmek ayıranlar da 23 ilmek örecekler. 24. de öndeki 2 ilmeği kesecekler. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ilmeğimi ördüm. 22. ilmeği örerken öndeki 2 ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimi yaptık. Bir önceki sırada şu arada 7 ilmek vardı. Kesimden sonra 1 ilmek eksildi. 6 ilmek kaldı. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık. Yine geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde tekrardan yine ilk 23 ilmeği öreceğiz. 24. de kesimimizi 22 ilmek 21 ilmek öreceğiz. 22. de kesimi yapacağız. Sol tarafa 24 ilmek ayıranlar 23 örüp 24. de kesimi yapacaklar. Biz bu kesme işlemine aradaki 6 ilmeğimiz bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu sizlere anlattığım gibi örelim gelelim. Evet hanımlar, bu işaretleyene kadar patiğimin topuğunu ördüm geldim. Şimdi ayracımı çekiyorum buradan. İlk başta sol tarafa 22 ilmek ayırmıştık. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 22 ilmeğim kaldı. Sol tarafa 24 ilmek ayıranlarında kesimden sonra sağ tarafta 24 ilmekleri kalıyor. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katlıyoruz. Tığ ile keseceğiz hanımlar. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkisini birlikte keserek örüyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinciden de 1 ilmek aldım. İkinci ilmeğimi ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten 1 ilmek, ikinci şişten de 1 ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmeklerimi topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmekleri topluyoruz. Her iki şişteki ilmek sayıları birbirine eşit olduğu için kesim sonunda ilmekler aynı anda bitiyor. 5 şiş patiklerimde kullandığım tekniği bu 2 şiş modelimde de kullandım. Çok da yakıştı. Ayrıca hanımlar, her iki patiğin kesim yönü de aynı tarafa aynı şekilde oluyor. Bunu da belirteyim. Kesimimiz bu şekilde. Hanımlar, kalan ilmekleri de aynı şekil keselim gelelim. Evet hanımlar, şişlerimde son birer ilmeğim kaldı. O aşamada önce benden taraftaki ilmeğimi, sonra ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Buraya 2 tane de sıkı bir zincir çekip ipimi kestim. Şöyle yapıyorum. Bu ipimi gizleyeceğim. Şöyle güzelce gizledik. Evet. Patiğimizi tamamladık hanımlar. Bakın topuğumuz şöyle ayağa giyince şöyle duruyor. Bu şekilde. Evet hanımlar, patiğimizi bitirdik. Şeklimiz bu ajurlu bir modeli olduğu için bakın zaten şöyle esnek bir yapıya da sahip. Hemen manken ayağıma da giydireyim. Birlikte ayağımızı da görelim. 5 şiş patik bilmeyen hanımlar için çok iyi bir tercih diye düşünüyorum. Çok iyi bir fikir oldu. Ben çok beğenerek yaptım. Çok severek yaptım. Modelimiz de çok güzel oldu. Böyle çıtı pıtı çok tatlı bir görüntüsü var. Çeyize de gayet uygun. Evet hanımlar, bakın. Mankendeki duruşu yine bu şekilde birlikte yaptığımız modelimizin. Desenimize şöyle yakından bakın. Çok güzel, şahane bir duruşu var. Patiğimizin tabanı, topuk kısmı, model bu. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.